Arkadaşlar, Evet. İzmir'in en büyük Atatürk heykeli. Türkiye'deki bence en büyük Atatürk heykeli. Görebiliyor musun? Görebiliyor musunuz? Bence görmüşsünüzdür. Arkadaşlar, yeni bir vlogla karşınızdayım. İlginç bir gün geçirmekteyiz. Nergis'i hatırlıyorsunuz. Nergis'te tekrar buluşacağız. Nergis'in şu anda ana uzmanlık alanı olan Urla'da bir proje geldik. Bu arada ben de Urla'ya ilk defa geliyorum hayatımda. Güzel olduğunu duymuştum. Buradan sağdan. Aha, Louis Urla bana söylemişti. Ardından Nergis çok güzel bir program yaptı. Şeye gideceğiz. Şarap tadımına gideceğiz Urla'da. Ben arkadaşlarımdan hep duymuştum. Urla çok güzel bir yer, şöyle bir yer, böyle bir yer. Tatlı bir köy havasında. Fakat bu proje modern bir villa projesi olarak yapılıyor. Şimdi gidip yerinde göreceğiz. Biraz yapım aşamasında olduğu için inşaat olabilir. Nergis bizi satış ofisinde bekliyor. Nergis'ciğim. Düşünsene bir gidiyormuşuz. Orada yok, kandırmış. Louis Urla. Katalogdaki villaları görmeye başladım şu anda. Evet. Arkadaşlar bakın. Hep solda villalar yapılıyor. Şık satış ofisi burası. Nergis de büyük ihtimalle burada. Nergis'ciğimizi alalım. Mikrofonunu takalım. Çekime. Başlayalım arkadaşlar. Arabayı da kilitliyorum. Kilitledim. Nergis! Hoş geldin. Merhaba. Ne haber? Bu aralar pek sık görüşür olduk. Özlettin mi bizi? Özlettin mi bizi? Şöyle mikrofonu takalım. Bayağıdır oldu görüşmeyeli. Urla'ya da ben bu arada ilk defa geliyorum. Sen üzerine de herhalde bize birkaç sürpriz program yapmışsın gibi bir şey. Onlar sürpriz olsun. Projeden sonra geçeriz. Ben size serinlikte şöyle bir projeyi özetleyeyim. Evet. Sonra gezelim. Sıcak arkadaşlar. Burası satış ofisimiz. Ne kadar şık. Tam senlik. Bir şey içer misiniz? Vallahi ben bir şu Schweppes alırım. Tamam. Burada nerede buzdolabı? Gizli. Evlerde de böyle olacak büyük ihtimalle tasarımlar. Evet, görüntüler hemen Ben ne hemen alırım? aynı. Ben soda alayım. Arkadaşlar üzgünüm, içiyorum. Oruçlu olan yoktur herhalde. Projeyi biraz anlatırsan ondan sonra da gezmeye başlayalım. Zaten şu an yapım aşamasında proje. İnşaat Ekim ayında başladı. Bölge olarak Kalabak mevkide Atatürk Mahallesi'nde yer alıyor burası. Otoban çıkışına hemen 1 kilometre uzaklıktayız. Çevre yolundan çıktım, hemen buraya bağlandım, geldim projeye. Çok yakın. Bir özet geçeyim, zaten şantiyeyi de gezdirmek istiyorum size. Bakalım. Önce vaziyet planından şöyle bir özetleyelim. 27 dönüm arazi üzerinde burası. 38 adet villa var Yiğit. Olduğumuz nokta şurası, satış ofisi. Şuradayız yani Evet, arkadaşlar. tam olarak buradayız. Arkaya doğru genişliyor ada. 3+1 ve 4+1 konsepte villalar. 3+1'ler ortak havuzlu. 4+1 de ortak havuzlu müstakil havuz seçenekleri mevcut. Bir de özel olarak tek kat 4+1 müstakil havuzlu seçenek var. Çok güzel. Sen onu seversin lütfen. O yüzden onu gezdireceğim size. Harika. Güzelmiş Konsept proje. olarak da şu şekilde. Aslında gezdiğimiz rezidansların villa hali gibi gözünde canlandırabilirsin burayı. Konsept proje yani direkt. Modern, basic yani simple. Yani Ve sade. yazlık havasında değil. Yazlık Artık havasında değil. insanlar tamamen buraya taşındı çünkü. Evet. Böyle projeler görmek güzel. Instagram'da insanlar yurt dışında görüyor sadece bunları. Denize 500 metre uzaklıktayız bu arada. Yani Çok yürüyerek yakınız 5 denize. dakika. Evet, doğru. Evet, bunlar müstakil havuzlu villalar. Bunlar müstakil Baksana şu havuzlu tasarımlar olanlar. böyle İspanya'da falan görüyorsun bunları. 1,5 kat olarak geçiyor zaten. O yüzden salonun tavan yüksekliği çok daha keyifli. Keyifli. Teslimimiz de Haziran 2022'de olacak. 7 yıl sonra. İyi bir şey kalmamış. Yani. Gayet güzel bir proje. Şantiye gezmek ister misiniz? Evet, gidelim sahaya bir Tamam. turlayalım. Ama size baret vermem gerekecek. Önce iş sağlığı. Kesinlikle. Şimdi Ben şunu alacağım yanıma. komple dolaştırayım mı, direkt tek kata mı sokayım? Komple zaten aynı gibi çoğu. Şöyle adayı gezmemiz gerekecek. Hadi turlayalım. Seni takip edelim. Şu projeyi Tamam. gezelim. Haydi bakalım. Bir şey olmaz herhalde. Aa! Ama deneme Elim yine acıdı. de. Urla böyle mi hep? Böyle sakin. tatlı bir köy kıvamında. Zaten hala birçok yerleşim alanı tamamen izole, yeşilliklerin içinde ya da deniz kenarında. Artık köy yerleşimleri oldukça çoğaldığı için yeni birçok proje tamamen artık köylerin içine yapılmaya başlandı ve çok rağbet var. Özellikle son 2 senedir Çeşme'ye olan rağbeti İstanbullu olarak biliyor olman lazım. Evet. İstanbul'dan sonra artık Urla'ya dönüş başladı. Sol taraf tamamen o 3+1 ortak havuzlu bahsettiğim adaya ait 8 adet villa yan yana, ortaya havuz kısmı gelecek. Hatta havuz kazılmaya başlandı şu anda. O havuzu ortak, o 8 villa kullanacak anladığım kadarıyla. Evet, aralardan yol geçtiği için aslında 8 villa kendine ait bir site yaşantısında gibi de yaşantısı düşünebilirsin. olacak. Çok şirin ya. İlk defa böyle bir proje geziyorum ben bu arada. Öyle Hani mi? Yolda gelirken dikkat ettin mi bilmiyorum ama gökyüzünü göz hizasında görebiliyorsun orada. Evet, yani yani başını kaldırman gerekmiyor gökyüzüne ova bakmak gibi için. yani. Hani dümdüz. Aynen öyle. Eğim yok pek fazla. Evet. Rahat. Bir de denize yakın olmasına ben bayağı şaşırdım şu an. Denize çok yakın, çok güzel koylar var. Havuz değil mi orası?
Sen sıcak mı demiştin? Yo, Yüzme burası da havuzu kazılmaya başlandı. yüzme havuzu yapılıyor. Yarı olimpik gibi bir havası var ama bilemiyorum. Doğal yaşamın içinde modern bir villa hayatı. Kesinlikle ve şehirden kaçış çok fazla başladı. İnsanlar trafikten kaçıyor, kargaşadan kaçıyor. Evet, biraz onu fark ettim. Deprem korkusu da çok maalesef başladı bizde. O yüzden tamamen bu bölgelere kaçış var. Peki şey soracağım. Burayı şöyle duymaya başladık arkadaşlar. Belki aranızda duyan olmuştur. Lüks restoranların olduğu. Benim sırf arkadaşlarım burada kaç tane restoran varmış. Onun için gelip gidiyorlar. Şöyle söyleyeyim Yiğit, lüks restoran değil, şef restoranları burada Evet, çok şef popüler. restoran. Birçok bağın içinde restoranlar var. Harika. Tamamen çevren bağ. Orada restoran varmış gibi hissetmiyorsun. Bir gidiyorsun, inanılmaz lezzetler, şef başında neler yaptığını anlatıyor. Artık tamamen gastronomik bir bölge olmaya başladı aslında Urla. Hayatımda ilk defa bir bağa gideceğim. O da Urla'ya kısmetmiş. Bizim orada da İstanbul'a yakın Barbara Bağları mı, Tekirdağ'da oralarda bir yerlerde bir bağlar vardı. Hiç gitme fırsatım olmadı. Urla'ya kısmetmiş. Urla'nın şarapları güzel o zaman. Kesinlikle. Şimdi sağdaki alan 4+1 ortak havuzlu olanlar. 10 tane villa var burada. 10 villanın ortasında havuz mevcut. Havuz mevcut. 5-5 diye düşünebiliriz. 4+1 yerleşim olarak aslında ortadan ikiye ayrık. Şurada daha net göstereceğim sana. İç peyzaj da var. İç peyzaj. Evin içinde Ne demek? ağaçlandırma. Aa, Galeri boşluğu gibi düşün. çok güzel. Keyifli. Duvarlara ne deniyordu onlara ya? Duvara değil, direkt aslında evin içine. Evin içine yapıyorlar. Bazı şimdi ofis konseptlerinde, ev konseptlerinde duvarın içine bir yosun koyuyorlar. Yaşayan duvarlar deniyordu galiba. Aynen ona. öyle. Karşıdan bak. Hı. Ev aslında ikiye ayrık aradan. İki ayrık. Ha, Gördün mü? anladım. Hol gibi bir şey var arada. Sol taraf salon mutfak, sağ taraf odaların kısmı. Diğer odalar da yukarıda sağ tarafın üstünde. Yani salonun üstünde hiçbir şey yok. O yüzden tavan yüksekliği yüksek. Ortada da iç peyzaj alanı var. Çok garip bir mimari tasarım ve Evet. çok güzel. Bitince çok güzel olacak ama bu şekilde belki bir şey anlamıyorsunuzdur. Şu içine bakalım o zaman. Bittikten sonra bir tur daha atarım ben burada. Tabii ki. Bak nasıl? Yani sormuyorum ha. Atarım. Ana giriş şurada. Tamam. Girdin. Burası tamamen senin bahçen. Havuzun burada. Aradan tam ortadan bölündüğünü düşün. Özel havuzu mu bunlar? Müstakil havuzlu bunlar. Wow. Yani dört tarafın yeşillik. Yeşillik. Müstakil havuzunuz olacak. Yan tarafta etrafında özel bahçeniz olacak. Tamamen peyzaj alanı, ağaçlandırma, tüm dekorasyonla beraber teslim ediliyor. Aslında before after yapabiliriz burada. Çok güzel olur. Before after. Bu alan tamamen bu villaya ait. İçine de şöyle hemen bir atlayalım mı burada? Evet. Ama bunda eşyalar var, ikinciye gidelim. Bu adada şu an 4 tane villa var sadece. 4 villayla komşusun ve direkt kapı girişlerin ayrı. Kendi bahçene giriş yapıyorsun. Buradan gelirsen. Arkadaşlar bir dakika. Girelim. Ha. Merdiven şeyi yok. Bunda merdiven var. Direkt buradan başlayalım. Gözümüzde daha iyi canlansın. Evin girişi burası mı? Evin ana girişi burası. Aha. Sokak kapısından girdin. Girişte bir oda var. Evet. Odanın biri bu tarafta. Giriyorum. Bu Evet. oda komple havuz kısmına açılıyor aslında. Bir oda bu tarafta, diğer oda diğer kısımda. Olduğun alan salon. Burası salon. Evet, burası salon. Salon Salonla olacak. mutfak yan yana ama açık mutfak değil. Yarı İki açık. taraftan da giriş var. Evet. Yarı açık mutfak. Amerikan mutfak mı olacak? Evet. Evet, ada mutfak olacak. Ada mutfak olacak. Davlumbaz buraya gelecek. Davlumbaz orada, tezgah burada. Artık önün- hayal gücümüze kaldı şimdi. Ve Ne önün kadar komple güzel. yeşillik Evet. mutfak tezgahının önünde. Burada da cam aydınlatma var şeyde Evet. mutfakta. Zaten boşluklara dikkat edersen aslında oldukça aydınlık. Evet. Her yerde cam detayları kullanıldı ve Burası- tavan yüksekliği çıkılabilir balkon alanı. Burası da yüksek bir cam. Açılacak değil mi bu kapı? Evet, açılacak. Güzel. Sürgülü kapı, direkt bahçeye çıkabiliyorsun. Böyle bir şantiye turu ilk defa yapıyoruz. Harika oldu bizim için. Tek katı sona bıraktım. Şimdi üst Buradan devam ettik. burada. Girişte kendini hayal et. Girer girmez bitki görüyorsun aslında. Hem salondan, hem odadan, hem koridordan, hem de ana girişten. İç peyzaj Burayı dediğin bu iç oluyor. peyzaj. Evet. Oo, süper. Buradan devam ediyorum. Genel banyo. Genel banyomuz var arkadaşlar ve yine aydınlatması büyük. Camı görüyorsunuz burada. Yine çamaşır odası. Kapaklı. Diğer oda bu tarafta. Bu da arkadaki oda. Bunda da yine çıkış var. Yani direkt çime adım atıyorsun aslında. Gayet güzel. Valla çoğu şeyi düşünmüşler gibi. Farklı ve yoran. Ve kullanışlı. Kullanışlı aynen. Çünkü Hantal bazı değil. lükste de o yoruculuk Hantal biraz oluyor. oluyor. Evet. Evet, bu hantallık olmayacak burada. Şimdi istersen üst kata çıkalım. Evet. Üst katta 2 adet ebeveyn odası var. Evet. Sağlı sollu. Şuradan Girdim ona. başlayalım. Banyo kısmı. Tüm odalarda, ebeveyn odalarında satış ofisindeki dolaba dikkat etmiştin ya. Evet. Aynı dolap tasarımı var Buraya boydan gelecek. boya.
boydan boya buraya geldi. Harika. Ebeveyn odalarında onlar dahil. Manzarası da güzel. Yeşilliğe bakıyor. Manzarası güzel. Nasıl olacak Burada biliyor musun? manzarası. Onu hayal et şu anda. Kendi projemizin içine bakıyor. Tam ortaya havuz geliyor orada. Havuz manzaralı. Aslında hem o havuzu görüyorsun hem kendi havuzunu görüyorsun. Dağ manzarası da var arkada. Sahilde neresi biliyor musun? Şu karşıda gördüğün binanın hemen önü. Aa, çok yakın ya. Yürüyerek gidersin ki burada. Aradan hemen çıktın mı oradasın. Bisikletle de gidersin. Orada girilebiliyor mu denize? İzin veriyorlar mı? Giriliyor ama biraz ileride normal plaj var. Plaj Kum var. denizi Aa, plajı. iyi. Süper. Tavan yükseklikleri kaç metre? 3-10. 3-10. Diğer oda buradan başladı. Giyinme odası. Banyo, Yine aynı şekilde dolap burada da olacak ve kendi teras alanı. teras. Oho! Al sana doğal yaşam. Daha ne istiyorsun? Burada insanların tarlaları falan da var tabii. Ekim alanları. Çok samimi. Harika. Yapabileceğin birçok etkinlik var çevrede ve Çeşme çok popüler hem deniz hem eğlence hayatı konusunda Bak buraya biliyorsun. gelince bir dinginleşmişim, görüyor musun? Sakinleştim. Sesim yavaşladı. Yorgunluğun gitti mi? Evet, huzurla Burada daha dolmaya sakin başladı. konuşuyoruz. Kulede Aynen. bağırıyorduk sanki. Kulede hızlıyım. Kulelerde hareketliyim. Tak 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 tak. Orada bir şey var. Buranın enerji ayrı var. bir sakinliği Burada var. da ayrı bir sakinlik var. Barış ve huzur var. Urla sörfleriyle de çok meşhur. Bu arada 2-3 tane daha fazla vardır ama bildiğim sörf kulübü var. Birçok aile hem çocukları için hem kendileri için sörf kulübünü tercih ediyor ve hafta sonu etkinliği için harika bir şey. Ve şehir dışından kitesurf'e gelen arkadaşlarım var. Urla'yı tercih ediyorlar bunun için. Ben de çok isterim bunu yapmak da. Onu da mı yapmadın? O herkesin yaptığı bir şey değil ya bence. Ne bileyim. Neyse yapacağım. To do list yapılacaklar listesine Tamam. yazacağım. Arkadaşlar umarım Biraz beğenmişsinizdir teras projeyi. sohbeti yaptık Burayı ama before after yapacağız. Proje bitiminde de tekrar bizi gezdirirsin diye düşünüyoruz Tabii herhalde. ki. Tabii proje bitmeden de biraz aklınıza fikir edinsin diye proje görsellerini buraya ekleyeceğiz. Senden alıp ben de. böyle alacağız ama. Nasıl? Senden alıp. Ha, banyoya da bir bakalım çıkmadan. Şöyle. Öyle mi? Öyle mi banyo yapıyorsun? İstersen şöyle yap daha yeşilliğe karşı. Küvet mi olacak? Burası da keyifli. Hayır normal duş. Normal duş. Harika. Burası giyinme odasıydı. Üst Bu katta 2 oda arada var. şöyle bir detay var Urla ile alakalı. Urla'ya doğalgaz yeni geldi. Ha, doğalgaz Önceden var. ısı pompası diye bir sistem kullanılıyordu. Şu an doğalgaz var ve komple bütün villalarda yerden ısıtma var. Aa, anladım. Ve tamamıyla her odada klima Kışın sistemi gerekiyor var. mu ki burada? Keyfimize düşkünüz. Aynen. Komple boydan boya cam mı olacak burası bu arada? Boydan boya cam. Oha, Ve sadece wow. bunda tabii ki panjur sistemi yok. Onun dışında tamamıyla otomatik panjur sistemi Eve var. bu aydınlık katacaktır ama. Kesinlikle. Cam film. Yani şurada bir tablo hayal ediyorum. Şöyle bir ışıklandırma hayal ediyorum Evet. burada. Değil mi? Sen Böyle hayal edince ben de hayal ettim. grili siyahlı tonlar. Evet. Cam detayları çok seviyorum ben ya. Eve ayrı bir hava katıyor. Baksana. Aşağı kadar gidiyor. İnşaat sahibiyle mimarı aynı kişi mi? İnşaat sahibinin kızı mimarı. Ha. Londra'da okudu geldi. Hatta senin kafanda onun kaskı var şu anda. Gülizar Hanım, elinize sağlık. Gerçekten güzel bir Evet. proje olmuş. Bitince daha da güzel olacak. Yurt dışında okumanın avantajları tabii. Helal olsun. Kesinlikle vizyonlu Vizyon. şekilde geri dönüldü. Evet. Bu kaç odaydı şimdi? Nergis? Burası 4 oda. 4 oda. artı 1. 4 artı 1. 2 oda aşağıda, 2 oda yukarıdaydı. Yukarıda. Yukarıdakiler ikisi de ebeveyn banyolu, ebeveyn odası. Bir tanesi teraslı farklı olarak. Özel kendine ait havuzu olacak. Evet, müstakil havuzlu. Şimdi bakacağımız var Ve mı? arsa payı olarak bu arada 500 metrekarelik arsa payı var. 96 tabana oturuyor. 96 taban Evet. oturuyor. Yani o yüzden bayağı bir alanınız var aslında. Bahçe kullanım alanı çok geniş. Kesinlikle. Şimdi size tek kata götürmek istiyorum. Evet. Tek kat villalara o kadar çok talep arttı ve o kadar farklı ki Kullanım kolaylığı. kesinlikle. Ve çok Kullanım modern kolaylığı. duruyor. Artık o dikey villaların devri Hani o bitti. ihtişamlı, o 5 kat çıkılan o Evet. malikaneler çok fazla kalmadı diye düşünüyorum ben de. Bence 2 yapacaksın. Maksimum 2,5 kat. Tamam. Ya da tek Kesinlikle. kat. Böyle. Bunlardan kaç tane var bu tekli villalarda? Bunlardan bu büyük olanlar 4 tane. Bir de yanında 4 tane bunlardan bir küçük olanlar var. Onların şu an temeli kazıldı. Şu an gezdirebileceğim tarzda değil ama bunlara çok net bakabiliriz. Devam ediyor. Bir tanesini şöyle göz gezdirelim. Burada sanırım kazısı yapılıyor. En baştakine gidebiliriz. Gidelim. 5'te paydos ediliyor. Saat geçti şu an o yüzden inşaatta çalışmıyor. Şu Şanslıyız. dış kısmı biliyor musun? Yok ne oluyor? Bak şu sesi geleni duyuyor musun? Çat tık tık. Vura vura Ankara mı? tarağı, mozaik. Aa! Tek tek elle yapılıyor Yiğit. tek O kadar farklı ki. Wow. Dış cepheler böyle kalacak o zaman. Dış cepheler böyle kalacak. Evet, büyük işçilik bu. Büyük emek. Kesinlikle. Ankara tarağı. Ankara tarağı mozaik diye geçiyor. Wow. Güzel Hanım. Şöyle Tercihler girebiliriz. yapılmış. Elinize sağlık.
Burası tek katlı villanın yan cephesi herhalde. Evin Evet, giriş kısmı bu kısımda. Burada. Mutfak camının olduğu bölüm. Yine aynı. Bahçeye giriş de aslında buradan. Burada. Eve ana giriş. Evet. Şu şekilde devam ediyoruz. Ankara tarağı. Vay Nasıl? be, çok ilginç. Çok güzel. Bak şu karşıdaki kıvrımlı kısmı bunun iyi tutması için bırakıyorlar Yiğit. Anladım. Onun üstüne sonra sıva yapılıyor. Sokak kapısı burası. Ana giriş kapısı. Sokak kapısı da yüksek. Aynen öyle. Girdin. Normalde vestiyer bizi karşılıyor ama Evet. şu an dolap var. Dolap var. Sağ tarafta mutfak. Bayağı büyük bir mutfak. Tezgah buraya gelecek. diye Tezgah düşünüyorum. yine burada. Dolap var. Yine yeşilliğe Aydınlatma. bakıyorsun tezgahta. Okey. Şöyle genel bir hatlarıyla gezelim. Tamam. Gel buradan girelim. Yine mutfak. Yine aralardan giriş var. Yarı açık mutfak. Salon burası. Salon 48 metrekare burada bu Büyük arada. bir salon, evet. Bayağı keyifli. Ve Ve büyük camlar yine. camlar büyük. Havuz önüne geliyor. Hemen havuz önüne geliyor. O harika. Bu havuz yine bu tek katlıların kullanacağı havuz. Evet, müstakil bu. Ha. Bu senin havuzun. Direkt Öyle salonun mi? önünde. Ha, buraya geliyor. Evet. Bütün tek katlarda havuz olacak. Aynen öyle. Hepsi müstakil havuzlu. Yatak odasından ve salondan direkt havuza girişin var. Harika. Çok keyifli değil mi? Evet, çok güzel. Böyle geziyorum. Bir şey de alamıyorum. Böyle içimizde kalıyor işte. Sepete ekleyip Sepete çıkartıyorsun sen. Çıkartıyorum. Tek kat olduğu için odalar yan yana. Kullanım kolaylığını izleyin şimdi arkadaşlar. Selamlar abi, kolay gelsin. Merhaba. Burada bir oda var. Şu an ekip kullanıyor. Burada bir oda Burada daha da var. aynı Ekip şekilde. kullanıyor. Burada yine büyük Ebeveyn bir aydınlatma odasına camı. buradan giriyoruz yine. Girdik. Giyinme odası. Girdik. Banyosu. Banyo alanı burada. Giyinme odası burası ve odanın yatak bölümü de burası. Büyük. Yatak bölümü burada. Yine dolapları gelecek. Kaç metrekare burası? 22. 22 metrekare. Ve yine havuz. Ve havuzun yatak odasının önünde. Burası komple cam mı olacak böyle? Burası komple cam. Oo, Şurada havuz düşünebilir misin? harika. Ben düşünemiyorum. Çok güzel. Buranın yine görselleri var mı? Var. Nice. Ekleyelim bunları. Tek katınki çok güzel. Tek katınki çok güzel. Aynen. Diğer adada yan taraf var. Çok yakın değiliz gördüğün gibi. Evet. Yan tarafla da mesafemiz var. Paylar bayağı bırakılmış. Evet. Arsa payı... Hayır. Hayır. 650 bandında burada. Arsa ayı. Arsa payı. Çıkıp satış ofisinin orada fiyatlardan da bahsedelim. Tamam olur. Önemli olan bizim için Rakamlar. fiyatlar, evet. Buradan kestirme varmış gibi sanki. Salondan çıkıyoruz. Her yer bizim şu an. Hadi gı. Bunu açar mıyız? Neyi açar mıyız? Ha, ayıpsın. Zaten boşuna mı spor yapıyoruz? Sen tut şunu. Tut şunun ucunu abi. Tut bakayım şunu. Bak. Vallahi açtı. Ne kadar ağırmış bakayım. Neresi satılık? Evet. Öyle mi? Ne kadar istiyorlar? 5 dönüm 7 milyon. 7 milyon 5 dönüm. İyiymiş. Ağaçlar da var içinde. ST sahibinin adı mı? Herhalde bilmiyorum. Bizim merak ettiğimiz konulardan bir tanesi en sonunda her zaman fiyatlar, rakamlar. Bu fiyatlar belki değişkenlik gösterecektir biz yayınladığımız tarihte ama bugün mesela Temmuz ayının ortalarındayız. Ne kadar mesela o tek katlı villalar ve ikizler, 4 artı villalar? Şöyle Yiğit, tam gezdiğimiz villada şu an stoğum yok zaten, büyük olan. Bitti mi? Evet. Aa, Onlar bitti. Onların yanındaki adada var. Şu an orada rakamım 5250. Rakam tabii satışlar oldukça değişkenlik gösteriyor, sen de biliyorsun ki. 3 artı 1'lerde şu an 3750. 3750. 3 milyon 750 Türk lirası. Müstakil havuzu 4 artı 1'in rakamı 5250. 5250. 4 artı 1'lerin ne kadar? Ortak havuzu da 4,5 bandına geriliyor rakam. Bence değer. Ve şu an Uygun. hala vade seçeneğimiz mevcut. Kredi kullanmalarına bile gerek kalmadan. Bu da bence avantajlı bir durum. Burada parayı en çok şu hak ediyor. Konum, ana caddeye, çevre yoluna yakınlık. Kesinlikle. Çevre yoluna hemen çıkıp geldik arkadaşlar bu arada. Bir de tasarım ve ürün kalitesi. Ellerinize sağlık, güzel proje yapmışsınız burada proje sahipleri. Modern bir proje Ziyaretiniz olmuş. için de teşekkür ediyorum. Evet, ne demek. O zaman O zaman şapkaları atıp, mayoları giyip şey yapabiliriz. Urla'yı gezeceğiz galiba bugün. evet, biraz gezelim. Evet. Arkadaşlar Urla'nın devamında görüşürüz. Arkadaşlar şu an Perdix diye bir restorana geldik. Biz hangi şaraptan söyledik bu arada? Cabernet Sauvignon Cabernet 2019 Sauvignon. söylediğiniz efendim. 2019. Evet. Sauvignon. Onu da bir göstermek istiyorum. Şarabı. Evet, bundan tadacağız. Gerçekten çok şık bir mekan bu arada. Evet, peynir tabağı söyledik, bir de kinoa salatası söyledik. Biraz karnımızda açlık var şu anda.
Çok güzel ya. Evlenebiliyor muyuz bunu? Güzel bir şarap arkadaşlar. Buraya gelirseniz bundan tavsiye ederim. Alkol kullanmayanlar var biliyorum ama ben arada böyle şöyle bir mekanı gezeyim ben. Bro. Böyle bir havuz alanı var ve havuzun etrafında da minderler var. Oturma alanları var. Gayet güzel. Çok keyifli gerçekten. Bu arada Nergis'in arkadaşı eşlik ediyor bize şu anda. Gizem aslında bizi tanışmamıza vesile olan. Evet, ben yaptım. Yaptım, ne yaptın şimdi? Instagram'da görüp Nergis'e gönderdin. Evet, Oradan sonra dedik tamamen ki enerji meselesi olduğuna inanıyorum. Konuştuk Nergis'le bu konuyu ve akabinde karşıma Yiğit çıktı. Ben de hemen Nergis'e pasladım. Çok güzel bir tanışıklık oldu. paslanıp duruyorum sürekli bir yerlere, görüyorsunuz değil mi? Sinan, ne düşünüyorsun? Kanka, şarap güzel. Aromalar. Aromalar. Etraf. Ortam. Umarım videoda düğün salonu gibi görünüyor. Sizinle baş başa kalayım dedim. Dolu dolu 3 gün geçti. Yarın Bodrum'a geçiyoruz. Bodrum'da birkaç yere ayarladım. Biraz da dinleneceğim artık orada. Çeşme Alaçatı'dan bahsetmiştim. Gidemedik. Merkezdeki videolar yoğun oldu. Temposu yoğun oldu ve vakit olmadı. Ama Ağustos, Eylül gibi tekrar gelmeyi planlıyorum. İzmir'e gerçekten aşık oldum. Özellikle Urla. İnanılmaz bir yer. Harika da şarapları var bu arada. İnanılmaz buranın. Urla'ya gelirseniz tavsiye ediyorum. Perdix. Yarın Bodrum'a geçiyoruz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın.